Merhaba arkadaşlar. Daha önceki dersimizde, bir önceki dersimizde ortak saat konusu, Türkiye'nin matematik ve özel konumu ile ilgili bilgiler vermiştik. Şimdi yeni bir konuya başlıyoruz. Dünyanın hareketleri. Dünyanın iki türlü hareketi var arkadaşlar. Bir, kendi ekseni etrafından. İkincisi de güneş çevresinde. Şimdi bunları sırasıyla inceleyeceğiz. Her birisinin özelliklerini değerlendireceğiz. Dünyanın günlük hareketi yerine eksen hareketi ifadesi de kullanılır. Dünya ekseni etrafında arkadaşlar batıdan doğuya doğru 24 saatte döner. Buna bir gün diyoruz. Yani kendi ekseni etrafındaki bir günlük turunu 24 saatlik turunu bir gün olarak kabul ediyoruz. Bu hareketine bağlı olarak şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Aynı anda dünyanın bir yarısı güneş ışınlarını alırken diğer yarısı karanlıkta kalır. Buna bağlı olarak gece ve gündüz arka arkaya yaşanır. Birinci sonuç. İkincisi, dünyanın eksen etrafında dönmesine bağlı olarak farklı boylamlar, farklı zamanlarda güneşin karşısına gelir. Bu nedenle günlük sıcaklık farkı ortaya çıkar. Buna bağlı iki sonuç var. Günlük sıcaklık farkına bağlı. Bir kara ile denizler arasında gün içerisinde yön değiştirerek esen meltem rüzgarlar oluşur. İkincisi de sıcaklık farkına bağlı olarak gündüz aşırı ısınıp genleşme, gece soğuyup büzülme nedeniyle fiziksel parçalanma, diğer bir ifadeyle mekanik parçalanma meydana gelir. Üçüncü sonuç yerel saat farkları oluşur. Günlük hareketin sonucu. Dördüncü sonuç arkadaşlar eksen etrafındaki hareketine bağlı olarak dünyanın gene bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman 30 ve 60 derece kuzey ve güney enlemlerinde dinamik basınç kuşakları meydana gelir. Dolayısıyla da şunu ifade edebiliriz. Bir gün yani 24 saat içerisinde değişen sonuçlar genelde dünyanın günlük hareketinin, eksen hareketinin sonucu olarak ifade edilebilir. Bu nedenle gün içerisinde diye başlayan ifadeler ki bir gün 24 saat gün içerisinde güneş ışınlarının düşme açısı sıcaklık, gölge boyları, yerel saat ve basınç değişir. Yani bir gün içerisinde değişen özellikler genelde günlük hareketin sonucu olarak kabul edilebilir. Bunların dışında arkadaşlar gene günlük harekete bağlı olarak sürekli rüzgarlarda ve okyanus akıntılarında sapmalar görülür. Bunun da nedeni dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dolayısıyla sapma sözü ve dinamik basınç ifadesi de günlük hareketin sonucu olarak nitelendirilebilir. Dünyanın ikinci hareketi arkadaşlar, yıllık hareket ya da yörünge hareketi. Dünyanın yıllık hareketiyle arkadaşlar, eksen eğikliği aynı kabul edilebilir. Yalnız bunu eksen hareketiyle karıştırmamalıyız. Eksen hareketi günlük hareketi ifade eder. Eksen eğikliği ise mevsimden oluşumuna yol açar. Dünyanın yıllık hareketinde ise dünya güneş çevresinde elipse benzer bir yol çizerek 365 gün 6 saatte bir tur atar. Bunu bir yıl olarak ifade ediyoruz. Bu hareketinde izlediği yolun yani yörüngenin arkadaşlar elips şeklinde olması nedeniyle bazen güneşe daha uzak, bazen güneşe daha yakın bir konumda olur. Yörüngenin başka bir sonucu yarım kürelere göre mevsimlerin gün sürelerinin birbirinden farklı olmasıdır. Örneğin Kuzey yarımküresi için değerlendirdiğimizde 21 Haziran tarihi ile 23 Eylül tarihleri arasında yaz mevsimi yaşanır. 23 Eylül tarihi ile 21 Aralık tarihi arasında ise sonbahar mevsimi yaşanır.
Elips yörüngeye bağlı olarak şekle baktığımızda da zaten görülecek. Kuzey yarımkürede yaz mevsiminin gün süresi sonbahar mevsiminin gün süresine göre daha uzundur. Bunun nedeni dünyanın güneş çevresindeki hareketi sırasında aynı sürede aynı kavisleri alamamasıdır. Yani yörüngenin elips şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla da dünyanın güneş çevresinde izlediği yolun yani yörüngenin elips şeklinde olması iki tane temel sonuç ortaya çıkarmıştır. Bunlardan bir tanesi dünyanın güneşe uzaklığı sürekli değişir yıllık hareket sırasında. Bazen yakın, bazen daha uzak konumda olur. İkincisi de mevsimlerin gün süreleri birbirinden farklıdır. Ancak mevsim oluşumunun temel nedeni dünyanın güneş çevresinde dolanmasından ziyade ekseninin eğik olmasıdır. Şimdi yıllık hareketindeki sonuçları ifade etmeden önce bazı kavramları dünya üzerinde görelim. Dünya şekil olarak küreye benziyordu arkadaşlar. Dünyayı yatay olarak bölen çizginin paralelin ismi ekvatordu. Kutup noktalarından geçtiğini kabul ettiğimiz çembere yer ekseni yani dünyanın ekseni diyoruz. Dünya bu eksen etrafında 24 saatte batıdan doğuya doğru bir tur atar. Buna bir gün diyoruz. 23 derece 27 dakika kuzey enleminden geçen paralelin ismi yengeç dönencesi. 23 derece 27 dakika güney enleminden geçen paralelin ismi ise oğlak dönencesidir. Dünyanın yıllık hareketi sırasında yörüngenin ortasından geçtiği kabul edilen şu çizgiye de arkadaşlar ekliptik ya da yörünge düzlemi diyoruz. Yörünge düzlemini burada şu konumda ifade edebiliriz. Yani buna ekliptik ya da yörünge düzlemi diyebiliriz. Şekli incelediğimizde arkadaşlar ekvator düzlemi ile ekliptik yani yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı olduğu görülecektir. Bu açı eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 23 derece 27 dakikadır. Bunun anlamı güneş ışınları ekvatordan 23 derece 27 dakika kuzeye ve 23 derece 27 dakika güneye doğru gidip gelecektir. Dolayısıyla da mevsim oluşumunun temel nedeni, asıl neden arkadaşlar eksen eğiklidir. Yani yer ekseniyle, diğer bir ifadeyle yer ekseniyle ekliptik arasındaki 66 derece 33 dakikalık açı ya da ekvator düzlemiyle ekliptik arasındaki 23 derece 20 dakikalık açıdır. Buna bağlı olarak güneş ışınları ekvator ile dönenceler arasında sürekli yer değiştirir. Bu nedenle de bazı sonuçlar ortaya çıkar. Dolayısıyla da biz dünyanın yıllık hareketiyle eksen eğikliğini aynı kabul edebiliriz. Buna bağlı sonuçları incelediğimizde de şunu söylemek mümkün. Eksen eğikliğine yani dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak orta kuşakta 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Yıl içerisinde güneş ışınlarının herhangi bir yere düşme açısı sürekli değişir, aylara göre değişir. Güneşin doğuş ve batış saati değişir. Buna bağlı olarak da gündüzler veya geceler uzayıp kısalır. Gece ile gündüzü ayıran sınır yani aydınlanma çemberi sürekli yer değiştirir. Kutup noktaları ile kutup daireler arasında. Herhangi bir yerin sıcaklığı aylara bağlı olarak değişikliğe uğrar arkadaşlar. Ve dönencelerin kutup dairelerinin ortaya çıkmasının temel nedeni de eksen eğiklidir. Yıllık hareketin sonuçlarında arkadaşlar şöyle ifade edebiliriz ya da özetleyebiliriz. Genelde yıl içerisinde değişen yani aylara göre değişen özellikler yıllık hareketin diğer bir ifadeyle eksen eğikliğinin sonucu olarak kabul edilebilir. Yıl içerisinde güneş ışınlarının düşme açısı değişir. Sıcaklık buna bağlı olarak değişir aylara göre. Gölge boyları
yıl içerisinde değişir. Basınç gene yıl içerisinde değişir, sıcaklık değiştiği için. Güneşin doğuş ve batış saatleri. Güneşin herhangi bir noktadaki doğuş ve batış saatleri değişir. Dolayısıyla gece ya da gündüz süresi uzunluğu da değişir arkadaşlar. Aydınlanma çemberi yer değiştirir. Güneş ışınlarının dik geldiği yerlerde, güneş ışınlarının dik geldiği yerlerde dönenceler arasında yer değiştirir. En önemli sonuçlardan bir tanesi de aylara göre sıcaklık değiştiği için mevsimler oluşur. Yalnız mevsimler orta kuşakta 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Şimdi burada şuna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Yıl içerisinde değişen özellikler ya da sonuçlar genelde yıllık hareketin sonucudur. Gün içerisinde değişen özellikler de günlük hareketin sonucu. Örneğin güneş ışınlarının düşme açısı gün içerisinde değişiyorsa, yani saate göre değişiyorsa günlük hareketin sonucu, aylara göre değişiyorsa ya da diğer bir ifadeyle mevsimlere göre değişiyorsa yıllık hareketin sonucu. Aynı şey sıcaklık, gölge boyları, basınç içinde geçerlidir. Gece ve gündüz süresi uzunluğu, aydınlanma çemberi, güneş ışınlarının dik geldiği yerler ve mevsimler ise eksen eğikliğine bağlı olarak değişir. Dolayısıyla da arkadaşlar yıllık hareketin ya da eksen eğikliğinin sonuçlarını böyle ifade edebiliriz. Şimdi konuyla ilgili birkaç örnek verelim. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketine bağlı bir sonuç değildir? A. Gece ve gündüzün peş peşe yaşanması. B. Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması. C. Yerel saat farklarının ortaya çıkması. D. Ekvatordan kutuplara gidildikçe deniz suyu tuzluluğunun azalması. E. Günlük sıcaklık farklarının ortaya çıkması. Soru incelendiğinde günlük hareketin sonucu olmayan bir şey istenmiş bizden. Genelde gün içerisinde değişen herhangi bir özelliği biz günlük hareketin sonucu olarak belirtmiştik arkadaşlar. Dünyanın eksen etrafında dönmesi nedeniyle bir yarısı dünyanın güneşi görürken diğer yarısı karanlıkta kalır. Dolayısıyla da gece ve gündüz peş peşe yaşanır. Dolayısıyla günlük hareketin sonucu. Sürekli rüzgarların kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede hareket yönünün soluna sapması gene kendi eksen etrafında dönmesinin günlük hareketin bir sonucudur. Yerel saat farkları güneşin herhangi bir noktaya gün içerisinde geliş açısının değişmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Buna yol açan etken de dünyanın dönmesidir eksen etrafında. Günlük hareketin sonucudur. D seçeneğinde ekvatordan kutuplara gidildikçe ibaresi kullanılmış. Ekvatordan kutuplara ya da kutuplardan ekvatora doğru değişen ifadeler genelde dünyanın şeklinin sonucuydu. Dolayısıyla deniz suyu tuzluluğunun kutuplara doğru azalmasında dünyanın günlük hareketi değil, şekli, küresel şekli etkili olmuştur. Cevap D seçeneğidir. E'de günlük sıcaklık farklarının ortaya çıkması ifade edilmiş. Gündüz sıcak, gece soğuk. Buna bağlı olarak da günlük sıcaklık farkı ortaya çıkar. Bunun da nedeni dünyanın gene günlük hareketidir. Okyanus akıntılarının sapmalar göstermesi ve halkalar oluşturması. 1. Dünyanın küresel şekli. 2. Dünya yörüngesinin elips şekli. 3. Dünyanın eksen hareketi. 4. Dünyanın eksen eğikliği gibi özelliklerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 1 ve 2. E. 2 ve 4. Şimdi soruda verilen ifadelere baktığımızda arkadaşlar sapmanın, okyanus akıntılarındaki sapmanın nedeni ve halka oluşumunun nedeni sorulmuş. Herhangi bir sorunun kökünde ya da seçeneklerinde sapma sözü geçiyorsa, dinamik basınç ifadesi geçiyorsa bunu günlük hareketin sonucu olarak kabul edebiliriz.
Sapmalar göstermesinin küresel şekilde herhangi bir ilgisi yok. Çünkü küresel şekilde herhangi bir değişiklik söz konusu değil zamana göre. Dünya yörüngesinin elips şekli, dünyanın güneşe uzaklığını ve mevsim sürelerinin farklı olmasını etkileyen bir sonuçtu. Sapmaya yol açmaz yani. Dünyanın eksen hareketi sapmanın temel nedeni. Dolayısıyla arkadaşlar sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Yani okyanus akıntılarının sapmalar göstermesi, halkalar meydana getirmesi, hatta rüzgar yönlerinde sapmalar olmasının temel nedeni dünyanın eksen etrafında dönmesidir. Doğuda yer alan merkezlerde yerel saatlerin batıdakilerden ileri olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Dünyanın güneş çevresinde dönmesi A, B. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmesi, C. Dünya yörüngesinin elips şeklinde olması, D. Dünya ekseninin eğik olması, E. Dünyanın küresel şekli. Şimdi burada doğuda yer alan merkezlerin yerel saatlerinin batıdakilerden ileri olmasının temel nedeni belirtilmiş. Demek ki birden fazla neden ifade edilebilir. Biz olayın ortaya çıkmasına yol açan asıl etkeni bulacağız. Doğuda saatin batıdakiden ileri olması boylamla da açıklanabilir bir şeydir. Daha doğuda yer almasıyla da ifade edilebilir. Ancak temel neden, bunun temel nedeni dünyanın dönüş yönüdür. Yani dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi nedeniyle arkadaşlar. Doğudaki yerler güneşi batıdaki yerlerden daha önce görür. Dolayısıyla saatler daha ileridir. Bu açıdan doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Bu sorumuzda da eksen eğikliği ile ilgili bir bilgi sorulmuş. Hangisi yer kürenin eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur? Eksen eğikliği arkadaşlar, dünya güneş çevresinde yol izlerken eğik bir eksen boyunca hareket ettiği için dünyanın güneşe göre konumu sürekli değişir ve güneşin dik geldiği alanlar farklılaşır arkadaşlar. Yani dünyanın ekseni gerçekte buradaki gibi düz değil de şurada gösterdiğimiz gibi eğiktir. Böyle olsaydı dik olacaktı. Ancak gerçek şekli buradaki gibi eğik. Dikten farkı bu açının arkadaşlar. Yani şu açının değeri 23 derece 27 dakikadır. Bunu da biz eksen eğikli olarak ifade ediyoruz. Buna bağlı olarak da güneş ışınları bazen ekvatorun kuzeyindeki yarımküreye, bazen de güneyindeki yarımküreye dik olarak gelir. Aşağıdakilerden hangisi yerkürenin eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuçtur? A. Kutuplara gidildikçe meridyen aralıklarının daralması. Kutuplara gidildikçe meridyen aralıklarının daralması dünyanın şekline bağlı bir sonuçtur. Dolayısıyla eksen eğikliği herhangi bir bilgisi yoktur. B. Gündüz ve gece sürelerinin uzayıp kısalması. Gündüz ve gece sürelerinin uzayıp kısalmasına yol açan temel etken arkadaşlar mevsimlerdir. Yani güneşin dik geldiği yerlerin yıl içerisinde sürekli dönenceler arasında yer değiştirmesidir. Dolayısıyla da bu eksen eğikliğine bağlı bir sonuçtur. C'de dinamik basınç kuşaklarının ortaya çıkması verilmiş. Dinamik basınç kuşakları günlük hareketin bir sonucuydu. D'de ekvatora yaklaşıldıkça sıcaklıkların genelde artması. Ekvatora yaklaşıldıkça sıcaklıkların genelde artması güneşin geliş açısıyla yani dünyanın küreselliği ile ilgili bir sonuç. E'de sürekli rüzgarların sapmaya uğraması verilmiş. Bunun da nedeni arkadaşlar gene dünyanın günlük hareketleri. Yani eksen eğikliği herhangi bir bilgisi yok. Ancak B'de verilen gece gündüz sürelerinin uzayıp kısalması eksen eğikliğine bağlı bir sonuçtur. Yani yanıt B seçeneği. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı var diye belirtilmiş soruda. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç değildir? Yani eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç değildir. A. Aydınlanma çemberinin yıl içinde yer değiştirmesi. B. Orta kuşakta 4 mevsimin belirgin olarak
yaşanması. C. Güneşin doğuş ve batış saatlerinin yıl içerisinde değişmesi. D. Güneş ışınlarının dik geldiği yerlerin yıl içinde değişmesi. E. Mevsim sürelerinin farklı olması. Şimdi kutuplardan geçtiğini kabul ettiğimiz çizgiye yer ekseni diyorduk. Yer ekseni şöyle de daha iyi aklımızda tutabiliriz. Herhangi bir yarım küreyi arkadaşlar, herhangi bir yarım küreyi eşit iki parçaya ayıran çizgi yer ekseni olarak kabul edilir. Kuzeydeki kesik çizgi yengeç dönencesi, güneydeki oğlak dönencesi, şu da ekliptik ya da yörünge düzlemi arkadaşlar. Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki 23 derece 27 dakikalık açının hangisini etkilemediği sorulmuştu soruda arkadaşlar. A seçeneğinde aydınlanma çemberinin yıl içinde yer değiştirmesi diye ifade edilmiş. Güneşin dik geldiği yerler dönenceler arasında sürekli yer değiştireceği için aydınlanma çemberi yani gece ve gündüz süresi de sürekli uzayıp kısalır. Yani eksen eğikliğine bağlı bir sonuç. B'de orta kuşakta 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması. Orta kuşak 23 derece 27 dakika ile 66 derece 33 dakika enlemler arasındaki bölgedir. Yani şu taralı olan bölgedir arkadaşlar. Dünya üzerinde 4 mevsim sadece bu bölgede. Yani orta kuşakta. Kuzey ve güney yarımkürenin orta kuşağında yaşanır. Bunun temel nedeni eksen eğikliğidir. C'de güneşin doğuş ve batış saatlerinin yıl içinde değişmesi. Yıl içinde ifadesi hatırlarsak yıllık harekete yani eksen eğikliğine bağlı bir sonuçtu. D'de güneş ışınlarının dik geldiği yerlerin gene yıl içinde değişmesi demiş. E'de mevsim sürelerinin farklı olması verilmiş. Mevsim sürelerinin farklı olması eksen eğikliğine değil de yörüngenin elips şeklinde olmasına bağlı. Örneğin burada yaz süresi kuzey yarımküresi için daha uzun, sonbahar süresi daha kısa. Dolayısıyla bunun eksen eğikliğiyle herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. Aynı cins tarım ürünlerinin Türkiye ve Arjantin'de yılın farklı zamanlarında olgunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Yerkürenin kendi ekseni çevresinde dönmesinin. B. Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olmasının. C. Yerkürenin küresel şeklinin. D. Yer yörüngesinin elips şeklinde olmasının. E. Yerkürenin batıdan doğuya doğru dönmesinin. Şimdi verilen ülkeler Türkiye ve Arjantin. Türkiye kuzey yarımkürede arkadaşlar. Arjantin güney yarımkürede. Yani ülkelerin yarımküreleri farklı. Aynı cins tarım ürünleri yılın farklı zamanlarında olgunlaşıyorsa demek ki en yüksek sıcaklıklar farklı zamanlarda gözleniyor, sonuç ortaya çıkar. Bu durumun temel nedeni de yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması. Yani diğer bir ifadeyle arkadaşlar aynı anda Türkiye ve Arjantin'de farklı mevsimlerin yaşanmasıdır. Dolayısıyla da arkadaşlar sorunun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Şimdi söylediklerimizle ilgili birkaç şey de arkadaşlar bir küre çizerek üzerinde değerlendirelim. Eksen eğikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bazı paraleller var arkadaşlar. 0 derece paraleline ekvator demiştik. 23 derece 27 dakika kuzey paraleline yengeç dönencesi. 23 derece 27 dakika güney paraleline oğlak dönencesi.
66 derece 33 dakika kuzey paralelini arkadaşlar. Kuzey kutup dairesi. ...66 derece... ...33 dakika güney paraleline ise... ...güney kutup dairesi diyoruz. Ekvator düzlemiyle... ...ekliptik arasındaki 23 derecelik... 23 derece 20 dakikalık açı dönencelerin sınırını belirler arkadaşlar. Şunu yer ekseni olarak kabul edecek olursak şu açının toplamı 90 derecedir. 90 dereceden şu farkı yani 23 derece 20 dakikayı çıkardığımızda da kuzey ve güney kutup dairelerini buluruz. Dolayısıyla şunu söylemek mümkün. Ekvator düzlemiyle yer ekseni ekliptik arasında arkadaşlar 23 derece 27 dakikalık, yer ekseni ile ekliptik arasında da 66 derece 33 dakikalık bir açı vardır. Bu açı gece gündüz süresi değişiminin, mevsim, orta kuşakta mevsim oluşumunun, güneşin doğuş ve batış saatlerinin değişmesinin, sıcaklığın yıl içerisinde değişime uğramasının temel nedenidir arkadaşlar. Dönencelerin ve kutup dairelerinin ortaya çıkması da buna bağlıdır. Şimdi arkadaşlar bu ekseni eklinin mevsim oluşumuna nasıl etkide bulunduğunu inceleyelim. Ekvatora uzaklıkları aynı olan A ve B merkezlerini çizip konumlarını yorumladığımızda arkadaşlar her iki merkezin ekvatora uzaklığı aynı. Güneş ışınları ekvatora dik geldiğinde ki dik geldiği tarihler 21 Mart ve 23 Eylül'dür. Her iki merkezin yani A ve B merkezlerinin güneşi alma açıları aynıdır. Ancak merkezlerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Birisinde sonbahar yaşanırken diğerinde ilkbahar. Güneş ışınları sürekli ekvatora dik gelmediğinden, eksen ekline bağlı olarak dönenceler arasında yer değiştirdiğinden Mart ayında burada olduğunu kabul edecek olursak Nisan, Mayıs, Haziran döneminde yengeç dönencesine doğru yönelecektir. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiğinde ise arkadaşlar A güneşi daha büyük açıyla alacak, B daha küçük açıyla alacaktır. Dolayısıyla A'da aynı anda yaz mevsimi yaşanırken B'de kış yaşanacaktır. A'da gündüz daha uzun, B'de gece daha uzun olacaktır. Haziran'dan sonra yani 21 Haziran tarihinden sonra arkadaşlar güneş ışınları tekrar ekvatora doğru yönelecek. Temmuz, Ağustos, Eylül ayında tekrar ekvatora dik gelecek. Dolayısıyla her iki merkezin güneş alma açısı gene aynı olacak ama mevsimler gene değişecektir. Bahar mevsimleri, birisinde ilkbahar, diğerinde sonbahar. Eylül'den sonra Oğlak dönencesine doğru yönelecek. Ekim, Kasım, Aralık ayında yani 21 Aralık tarihinde arkadaşlar güneş ışınları güney yarımküredeki Oğlak dönencesi üzerine dik gelecek. Bu tarihte de B merkezi kuzey yarımkürede yer alan A merkezine göre güneşi daha büyük açıyla alacağından B'de yaz, A'da kış yaşanacaktır. Yani kısacası
aynı anda farklı yarımkürelerde farklı mevsimlerin yaşanmasının temel nedeni güneş ışınlarının dik geldiği yerlerin yengeç ve oğlak dönenceler arasında sürekli yer değiştirmesidir. Buna bağlı olarak da mevsimler, güneşin düşme açısı, güneşin doğuş ve batış saatleri, aydınlanma çemberi, gölge boyları cisimlerin ve mevsimler değişime uğrayacaktır. Yani kısacası mevsim oluşumunda temel etken eksen eğiklidir. Şimdi eksen eğiklinin değişmesiyle ilgili varsayıma bağlı bir örnek değerlendirelim. Kutuplardan geçtiğini kabul ettiğimiz çembere yer ekseni demiştik. Dolayısıyla burası 90 derece kuzey, burası 90 derece güney paraleli. Dünyayı yatay olarak bölen çember ekvator. Dünyayı kuzey ve güney yarımküre olarak ikiye ayırıyordu arkadaşlar. Eksen eğikliği 23 derece 27 dakika. Bu açı eşit arkadaşlar. Bu da 23 derece 27 dakika. Dolayısıyla dönenceler 23 derece 27 dakika paralelinden geçer. Şu açının toplamı 90 derece olduğuna göre 90'dan bu açıyı çıkardığımızda kutup dairesi arkadaşlar 66 derece 33 dakika olarak bulunacak. Bu yengeç dönencesi. Bu kuzey kutup dairesi. Buna bağlı olarak da matematik sıcaklık kuşakları ortaya çıkmıştır. Dönence ile ekvator arasında kalan kısım sıcak kuşak ya da diğer bir ifadeyle tropikal kuşak arkadaşlar. Tropik dönence demek. Dönence ile kutup dairesi arasında kalan kuşak ılıman kuşak. 4 mevsim sadece bu kuşakta yaşanır. Kutup noktası ile kutup dairesi arasında kalan yer ise bölüm ise arkadaşlar soğuk kuşak olarak ifade edilir. Ve bu kuşakların yani matematik iklim kuşaklarının ortaya çıkması eksen eğikliğine bağlı bir sonuçtur. 4 mevsimin yaşandığı ılıman kuşağı tarayarak gösterelim. Güneş ışınları eksen eğikliğine bağlı olarak dönenceler arasında gidip gelecektir. Şimdi eksen eğikliği 23 derece 20 dakika olarak ifade edilmişti. Bu açının değiştiğini farz edelim. Örneğin bu açının daha büyük olduğunu kabul edelim arkadaşlar. Eksen eğikliği kaç derece olursa dönencelerde o kadar olur. Eksen eğikliğinin karşılığını arkadaşlar 30 derece olarak kabul edecek olursak şu açının toplamı 90 dereceydi. 90'dan 30'u çıkardığımızda kuzey kutup dairesi 60 derece olacaktır arkadaşlar. Dönence 30 dereceden geçecek. Yengeç dönencesi. Burası yengeç dönencesi olacak. 60 derece kuzey paraleli kuzey kutup dairesi olacak. Ve bu sonuca bağlı olarak da kutup dairesi ile dönence arasında kalan kısım orta kuşak olarak ifade edilecektir. Şimdi normalinde dönence sınırı 23 derece 27 dakikaydı. Açının değiştiğini kabul ettik. 30 dereceye çıktığını yani daha büyüdüğünü kabul ettik. Bu durumda ortaya çıkacak farklılıkları şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. Eksen eğikliği değişirse yani açı büyürse veya küçülürse de aynı şey olabilir. Dönencelerin geçtiği enlem numaraları değişir. Dönenceler değiştiğine göre kutup dairesinin geçtiği enlem numaraları da değişir. Buna bağlı olarak matematik iklim kuşakları da değişir. Örneğin normal halinde yani şu andaki konumunda sıcak kuşak
ekvator ile yani 0 derece ile 23 derece arasında yer aldığına göre 23 derecelik bir açıya sahip. Sıcak kuşak kaç derece olursa soğuk kuşak da aynı olduğu için soğuk kuşak da 23 derece. Ilıman kuşak ise 66'dan 23'ü çıkarırsak yaklaşık 43 derece. Oysa açı büyüdüğünde yani açı 30 dereceye çıktığında arkadaşlar sıcak kuşağın 30 dereceye çıktığının, soğuk kuşağın da 30 dereceye çıktığını, ılıman kuşağın da 30 derece olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla da eskisine göre sıcak kuşak genişleyecek, soğuk kuşak genişleyecek. Sıcak kuşak eskiden bu kadardı, şimdi daha geniş. Soğuk kuşak şu kadardı, şimdi daha geniş. Ilıman kuşak ise eskisine göre ne oldu? Daraldı. Dolayısıyla 4 mevsimin yaşandığı yerler eskisine göre daha daraldı diyebiliriz arkadaşlar. Bu durum Türkiye'de şöyle etkileyecektir. Türkiye'nin burada olduğunu kabul edelim. Türkiye'de güneş yengeç döngüsüne dik geldiğinde yaz yaşanacak. Oysa bu konumda Türkiye daha yaklaşmış olacağı için güneş yaz daha sıcak geçecek. Kışın da tam ters olacaktır arkadaşlar. Sonuç olarak eksen eğikliği kaç derece olursa yer ekseni ile ekvator düzlemi arasındaki 90 derecelik açıdan farkını çıkaracağız. Eksen eğikliğini dönence sınırı olarak belirleyeceğiz. 90'dan farkını ise kutup dairesi olarak tespit edeceğiz. Böylece eksen eğikliğinin değişmesi durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkacağını rahatlıkla bulabiliriz. Dünya yıllık hareketini elips şeklindeki bir yörüngede 365 gün 6 saatte tamamlar. Dünyanın güneşe uzaklığının değişmesi, günlük sıcaklık farklarının ortaya çıkması, mevsim sürelerinin farklı olması, gündüzlerin uzayıp kısalması gibi özelliklerden hangileri dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasının sonucudur? Hatırlarsak dünya güneş çevresinde dolanırken elipse benzer bir yol çiziyordu. Bu yola bağlı sonuçlar sorulmuş arkadaşlar. Bu yolun iki önemli sonucu var. Bir tanesi dünyanın güneşe uzaklığı aynı değil, sürekli değişir. İkincisi de mevsimlerin gün süreleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla da sorunun doğru cevabı arkadaşlar D seçeneği olacaktır. Dünya ekseni dik olsaydı aşağıdakilerden hangisinde değişme olması beklenemezdi? A. Matematik iklim kuşaklarının sınırında. B. Güneş ışınlarının dik geldiği yerlerde. C. Güneşin doğuş ve batış saatlerinde. D. Gündüz süresi uzunluğunda. E. Dünyanın güneşe olan uzaklığında. Dünya ekseninin dik olması demek arkadaşlar. Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki şu 23 derece 27 dakikalık açının ortadan kalkması demektir. Dolayısıyla da arkadaşlar şu ekliptik olarak kabul ettiğimiz çizgi ekvatorun üzerine oturacaktır. Bu açı ortadan kalkacak. Dolayısıyla da dönence kavramı, kutup dairesi kavramı, matematik iklim kuşakları ya da orta kuşakta 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması söz konusu olmayacak. Seçeneklere baktığımızda matematik iklim kuşaklarının sınırının eksen eğikliğiyle ilgisi var. Güneş ışınlarının dik geldiği yerlerde dönenceler arası ilgisi var. Buna bağlı olarak güneşin doğuş ve batış saatleri de yıl içinde sürekli değişir. Güneşin doğuş batış saatleri değiştiğine göre gündüz süresi de değişmiş olacaktır. Oysa dünyanın güneşe olan uzaklığı yörüngenin şekline bağlı bir sonuçtur. Eksen eğikliğiyle herhangi bir ilgisi yoktur. Yani yanıt E seçeneğidir. Dünya yörüngesi elips değil de tam bir daire olsaydı. Bir, mevsimlerin gün süreleri eşit olurdu. 2. Orta kuşakta 4 mevsim belirgin olarak yaşanmazdı. 3. Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçerdi. 4. Gece gündüz süreleri eşit olurdu gibi yargılardan hangisi gerçekleşirdi? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 3 ve 4. Şimdi normalde arkadaşlar dünyanın güneş çevresinde izlediği yol yani yörünge elips şeklinde dünyanın farklı tarihlerdeki konumu bunun tam bir küre olduğunu düşünecek olursak arkadaşlar güneşte tam ortada olacaksa şunlar da dünyanın farklı tarihlerdeki konumları ise şayet yörünge elips değil de tam bir çember ya da tam bir daire olsaydı dünyanın güneşe uzaklığı hiç değişmezdi. Dolayısıyla da mevsimlerin gün süreleri de artık birbirine eşit olacaktı.
Bu nedenle birinci maddede verilen mevsimlerin gün süreleri eşit olurdu ifadesi doğru cevap olacak. Yani doğru cevap Adana. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir? A. Meltem rüzgarlarının ortaya çıkması. B. Gece ve gündüzün peş peşe yaşanması. C. Yerel saat farklarının ortaya çıkması. D. Dünyanın eksen etrafında dönmesi. E. Dinamik basınç kuşaklarının ortaya çıkması. Meltem rüzgarların ortaya çıkması, gece ve gündüzün peş peşe yaşanması, yerel saat farklarının ortaya çıkması ve dinamik basınç kuşaklarının temel nedeni arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen dünyanın ekseni etrafında dönmesi diğer dördünün nedeni olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dünyanın hareketlerini inceledik. Şöyle bir toparlayacak olursak, dünyanın iki türlü hareketi var. Bir, günlük hareketi, yani eksen hareketi. Bunu eksen etrafında batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlıyordu arkadaşlar. İkinci hareketi güneş çevresinde, elips şeklinde bir yörüngede 365 gün 6 saatte yaptığı hareket. Bu hareketin de yıllık hareketin arkadaşlar eksen ekli diye ifade edebiliriz. Özet olarak gün içinde diye başlayan ifadeler genelde günlük hareketin, yıl içinde diye başlayan ifadeler ise yıllık hareketin sonucu olarak kabul edilebilir. Bir dahaki dersimizde mevsim başlangıçlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.